Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Bu videoda sizlerle yazlık bir ürün parça çalışacağız yine. Yelek pareo diyorum ben. Tabii ki kışlık iplerle çalıştığınızda bu ürünü, kışlık bir yeleğiniz, hatta kol çalışarak hırkanızda olabilir. Videoya kısa bir ara. Size katıl butonundan söz etmek istiyorum. 3 ayrı seçeneği mevcut. Şayet arzu ederseniz kendinize uygun olanı seçip bana destek olabilirsiniz. Yazlık ipler kullanıyorum. Kullandığım ipleri size gösterecek olursam eğer Yarnart'ın Baby Kotonları. Hatta size hızlıca kodlarını da vereyim. Belki rengini beğenip aynı renkleri çalışmak isteyen örgüdaşlarım olabilir. Sırasıyla kahverengiden başlıyorum. 408, 429, 433, 439, 434, 403. Her birisi Yarnart Baby Koton 3 milim tığ ile örüyorum. Şimdi parçanın yapımına geçmeden evvel ufak tefek size detaylarından bahsetmek istiyorum. Bütün olarak öreceğiz koltuk altına kadar. Koltuk altından sonra parçayı ayıracağız. Önler ve arka olmak üzere. Kalpli kutucuklarımız. Bir boş, bir dolu kalpli kutucuğumuz olacak. O sırayla da devam edeceğiz. Farkı şurada görebilirsiniz. Şöyle göstereyim. İlk sırada ördüğümde dolu kalbin üstüne ikinci sırada boş kalp. Boş kalbin üstüne dolu kalp mantığıyla devam ediyorum. Tabii siz aynı da devam edebilirsiniz ama benim bu görüntü hoşuma gittiği için bu şekilde devam ediyorum. Nasıl yaptığımı göstereceğim. Sayılarını vereceğim. Bu görmüş olduğunuz her bir kare 26 trabzan üzerine kuruluyor ki bu bizim ilk başlangıçta kuracağımız zemin, temel üzerine kaç trabzan, kaç sık iğne kutucuğu hazırlamamız gerektiğini söylüyor. Onların hepsinin adetini vereceğim. Ben açılımında 9 tane kalpli şöyle göstereyim size, bakın. 2, 4, şöyle gelelim. 6, bakayım şöyle uzanabilecek miyiz? Evet, bakın. 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'la tam açıldığında 9 tane motifimiz var gibi düşünün. Arkada 4 de bırakarak da yapabiliriz. 4 de olabilir. O zaman açıldığında 8 olabilir. Ya da çok daha büyük çalışabiliriz. 10 adet yapabiliriz. Daha iri yapılı kişileri hazırlayacaksak şayet bu ürünü. Yani istediğimiz kadar açabiliriz, büyütebiliriz ama her birini bir kalpli kutucuk, yani kutular, motifler olarak büyütebiliriz. Santimler bazında büyütmeyi yelek bittikten sonra pat örmek icap ederse, ki ben hiç etrafını örmeyi planlamıyorum. Zira böyle pis bitişli, salaş görünüşlü bir pareom olsun istiyorum. Yazlık bir ürün olduğu için o görüntü hoşuma gidiyor. Bu her bir karenin kaç santim olduğunu ve başlangıcı nasıl yapacağımızı söyleyeyim. Her bir kare 13 santim genişliğinde. Buna göre beden ayarlamasını çok rahatlıkla yapabilirsiniz. Tabii siz de ilk önce örüp elinizden kaç santim düştüğünü görün. Hatırlatmak isterim ki iplerim Yarnart'ın Baby Kotonları. Şimdi birazdan Yarnart Jeans'le sizle birlikte öreceğim. Belki Jeans'le yani ya da Alize Cotton Gold tarzı iplerle örmek isteyenler için de bir ölçü çıkartacağım ortalama. Şimdi geliyoruz mantığını hesaplamaya. Şöyle ufak bir matematiği var. Size de onu da göstermek istedim. Her bir kalpli kare için 26 trabzan düşünüyoruz. Atıyorum, benim gibi 9 tane yapacaksanız 9 çarpı 26 artı 1. Bu artı 1'i her seferinde kaç kutucuk yaparsak yapalım, kaç kalpli kutu çalışacaksak çalışalım, artı 1'i ekleyeceğiz. Bunu hatırlatmak isterim. 8 çarpı 26 da yapsak bir tane fazla öreceğiz. Zemin hazırlayacağız. İşte 10 çarpı 26 da yapsak 261 trabzan ile başlangıç yapacağız. Zincir çekerken 261 zincir çekeceğiz. Ben şimdi size şu ikisini de anlatmak istediğim için iki kutu halinde göstereceğim. Şu kısmı sadece anlatacağım. Onu da nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Atıyorum şimdi. Her bir kutu için 26 idi ya, bu sefer ne yapacağız? 26 çarpı 2 yapacağız. 26 çarpı 2 ne yapar? 52 yapar. Artı biri de var, 53. 53 tane zincir çekip bu iki tane
kutucuğu hazırlayayım ve nasıl örüldüğünü modelin birlikte görelim. Bir miktar şöyle kenara ayırarak, ben hani 52 tane artı biri de var, 53 tane hazırlayacağım için bu kadar yeterli. Siz upuzun çekerken benim bu başladığım yöntemle başlayacaksanız burayı daha da uzun bırakmanız gerekiyor. Hatırlatmak isterim. Şunu da söylemek isterim ki bu bir size zor geliyorsa bu tarz bir başlama şekli, kendi alışık olduğunuz teknikle de başlayabilirsiniz. Zincir çekerek de devam edebilirsiniz. Hiç fark etmez. İlk olarak şöyle bir etrafımda döndürüp bir zincir çekiyorum ve sıkıştırıyorum. Daha sonra tığımın üstüne şu altta uzun bırakmış olduğum ipi alıyorum ve arasından geçiriyorum ve ilkini örmüş olacağım böylelikle. Bir attım, üstüne çektim, 2 attım, üstüne çektim, 3 4 5 6 7 8, aynen bu şekilde 9 10 dedim. Bunu 53'e tamamlayıp geleyim. Eğer benim yaptığım gibi yapacaksanız aynı uzunlukta 235 trabzan artı yani 9 çarpı 26 artı 1, 235 şu başlangıcı hazırlayacaksınız. Bu arada şey söyleyeyim size, tabi bunun kaç santim olduğunu söyleyeyim ki baştan bir aklınızda bir ölçü oluşsun. Hani 9 tane kalpli kutuyla kaç santim parçayı elde etmiş olduk, bunu bir bilelim. Şöyle ikiye katladım ki kolay olur ölçmesi diye. Hemen size ölçüyü veriyorum. 56 daha 12, 112 santim genişliği var. İp yazlık bir ip, esneme payı olan bir ip olduğu için şöyle söyleyeyim size, bu yaptığım benim 30 talaş giyen bir 36 bedenden 44'e kadar çok rahat olacaktır diye tahmin ediyorum. Bunu size bir alt bilgi olarak bırakayım ama bakın, kutucuklarımın ölçüsünü verdim. Tam örüldüğünde ölçüyü verdim. Ölçüyü, santimi dikkate alarak bunu değerlendirin lütfen. Ben şimdi zemini 53'e tamamlayıp geliyorum. 53 tane sık iğneleri, zemini hazırladım. Şimdi üstüne hemen çıkıp modeli nasıl kurmaya başladığımı söyleyeceğim. Modele başlarken ilk olarak kalpli kutulardan bağımsız bir sıra şöyle sadece her bir boşluğun içine bir ikili trabzan örerek başlıyorum. Yani daha henüz kutuları oluşturmadan bağımsız olarak devam ediyorum ve şimdi bir zincir çekeceğim, yükseleceğim, etrafında döndüreceğim, arkasından geçirip ilmeklerin de arasından geçirip tığın üstüne ipi alıp hemen döndürüyorum. Bu kendi dibindeki yani başlarken en son yapmış olduğum, bakın şunu göstermek isterim, bu benim ilk ördüğüm sık iğnem. Onun içine değil, hemen yanındakine batarak örüyorum. Kendi dibindekine değil, kendi dibindekine, yani bunu çıktığımızın dibine batarsanız hemen artı bir trabzan yapmış olursunuz. İster istemez bir tane sayıyı atlatırsınız. Şimdi burada gördüğünüz gibi her bir boşluğun içine şu şekilde batarak bir ikili trabzan örüyorum. Tamamladığımda 53 tane ikili trabzanım olmuş olacak. Tamamlayıp geleyim bu sırayı. 53 tane trabzanımı ördüm. Saydım, sayım da doğru. Şimdi artık sıra kalpli kutuların modelini kurmaya geldi. Burası zeminimiz sabittir. Üstte artık kalpli kutuları öreceğiz. Her bir kalpli kutumun uzunluğu şöyle söyleyeyim. Kaç sırada tamamlanıyor onu söyleyeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sırada tamamlanacaklar. Şimdi ilk olarak şöyle kutucuklu olanla başlayıp, yani içi
dolu olanla başlıyorum. Kenarı kutucukla başlanıyor. Zeminde 13 tane kafes kutucuk yapacağım. Şimdi bir zincir çekeyim, yükseleyim, döndüreyim, arkasından geçireyim, arasından da geçirip bir zincir çekiyorum. Sonrasında döndürüp buradaki yanındaki bir trabza, bak dibindekini görmüyorum, yanındakini atlayıp onun yanındakine bir tane ikili trabzan örüyorum. Şöyle söyleyeyim, arada hep bir zincirim var, bir trabzan atlıyorum, yanındakine bir ikili trabzan örüyorum, bir zincir çekiyorum, bir atlıyorum, yanındakine bir ikili trabzan örüyorum. İşte bu mantıkla tam olarak 13 tane kafes hazırlayacağım. Şu anda kafesim 4 tane. 13 yapıp geliyorum. 13'ü yaptım. Bakın kafesimi. Şimdi artık bu tamam. Yanındaki diğer kalpli kutucuğa geçeceğim için trabzan örmeye başlayacağım. Buradaki her bir trabzanın üstüne bir trabzan. Bu bacağı da sayacak olursam onunla birlikte yan yana 27 tane trabzanım olmuş olacak bitirdiğimde. Şimdi bakın her bir trabzanın üstüne bir ikili trabzan örüp geliyorum. Trabzanları da ördüm. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimde alttaki sıranın birebir tekrarını yapacağım. Kalpli kutuların ikinci sırasında. Şimdi döndürüyorum. İlk trabzanımı örüp bu şekilde döndürüyorum. Ve altta her bir kutunun trabzanın üstüne bir ikili trabzan. Şurayı tekrar hatırlatmak isterim. Şurada çıkışta aynı yerin dibine batmamaya dikkat edin. Hata orada yapılıyor çoğunlukla. Şimdi bunun üstüne trabzan, buraya geldiğimde de kafes öreceğim. Bir önceki sıranın tekrarını örüyorum bu sırada. İkinci sırayı da aynısını yaparak tekrarladım. Şimdi artık 3'e birlikte geçebiliriz. Hep aynı mantıkla yükselip üste çıkıyorum. Ve bir de zincir çekiyorum kafes öreceğim için. 6 tane kafes öreceğim. Altı tane kafesi ördükten sonra hemen yandaki kafesin içine bir ikili trabzan örüyorum. Sonra tekrardan, yani bir kafesin içini doldurup tekrardan 6 tane kafesimi örüyorum. Burada bu işlemi yaptıktan sonra bu tarafa geçerken de bu trabzanı sayarak da 13 tane trabzanın üstüne ikili trabzan öreceğim. 13 taneyi doldurup geleyim. 13 taneyi doldurunca hemen bir zincir çekip bir tane trabzanı atlayıp yanındakinin üstüne bir ikili trabzan örüyorum. Yani bir kafes örmüş oldum. Ve sonuna kadar her bir trabzanın üstüne bir trabzan, yani 13 trabzanım da burada kalmış olacak bir üst sıraya çıkmadan önce. Bunu da bu şekilde yaptım. Burada da 13 tane ikili trabzanım oldu. Şimdi bir üst sıraya yine çıkıyorum. Bu defa da her bir trabzanın üstüne bir trabzan örerek 11 adet örüyorum. 11 adet trabzanı örüp geleyim. 11 tane trabzanımı ördükten sonra şimdi bir kafes örüyorum. Sonra burada, yani alt kafesin üst sağına bir kafes, üstüne bir kafes, bir zincirle ve bu tarafına da bir kafes olmak üzere şu işlemi yapmış oldum. Şimdi diğer kalpli kutuya geçene kadar trabzanlarımı örüp geleyim. Diğer kalpli kutuya geçerken de bu defa 5 tane kafes yapıyorum. Beş tane kafesimi ördüm. Şimdi burada ortada bir tane kafesi doldurmuştuk ya trabzanlarla. Şimdi hem burasını hem burasını üst sırada dolduracağım. Yani burada yaptığımız boş kısmı burada dolu yapıyoruz. Burada ne yapıyorsak burada tam tersi mantıkla devam ediyoruz. Bunu da söylersem eğer işiniz bir tık kolaylar.
trabzanlarımı örüp sonunda da buraya kadar trabzanlarımı örüyorum. 5 tane kafesle de tamamlayıp bir üste çıkalım. Böylece burayı da tamamladım. Bir üste geçerken de bu defa 4 tane kafes yapıyorum. Ve yine ortada yaptıklarımı sağdan soldan kafesli kısımda kafes, dolgu kısımda dolguyla geçiyorum. Yani şimdi ben burada 4 tane kafesimi öreceğim. Bir zincir, 4 kafes, dördüncüyü örüyorum. Şimdi dolgu kısmına geldim. Buraya geldim. Hem sağdan hem soldan öncesinden trabzanlarla öreyip geleyim. Şöylece tamamladım. Burada da 9 tane trabzan örüp bir öne gelip bir buradan kafes yapacağım. 9 trabzanla tamamlayacağım. Yani 9 trabzan, toplamda 5 kafes, 9 trabzan. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şöyle gösterdiğimde çok daha iyi anlıyorsunuz bence. Şimdi bir üst sıraya geçtiğimde artık üste geçişi biliyorsunuz nasıl yapıyorum. Burada artık sadece söyleyeceğim size. 7 tane trabzanı örüyorum. Daha sonra bir kafes buradan önceden başlıyorum. Bir kafes buradan. Yani toplamda yukarıda 7 kafesim olacak. 7 trabzan, 7 kafes, 7 trabzan. Daha sonra bu tarafa geçtiğimde de artık kafesim burada 3 olacak. Trabzanlarla dolduracağım. Tekrardan 3 kafes olacak. Bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Şimdi bir üst sıraya çıktığımızda ise burada 2 kafesle başlayacağım. Bir öncesinde doldurmaya başlayacağım. Bir sonrasına kadar dolduracağım. 2 kafes öreceğim. Sonra buraya geleceğim. 5 trabzan öreceğim. Kafeslerimi yapacağım. Bir kafes de buraya üste yapıp yani sağdan soldan arttırarak geliyorum. 5 tane trabzanı da yapıp bu sırayı tamamlayacağım. Şimdi şunu da şöyle göstereyim. Aynı biraz evvel söylediğimi uyguladım. Şimdi bir sıraya geçtiğimde bir alttakini ne yaptımsa aynısını yapıyorum. Yani bir alt sıranın tekrarını bir üste uyguluyorum. Aynı sırayı tekrar ederek bu sırayı da tamamladım. Şimdi bir sıraya yeniden geçiyoruz. Bir üst sırada da hemen buradaki örmüş olduğum 2 tane kafesin üstüne yine 2 tane kafesimi örüyorum. Daha sonra buraya geldiğimde ise 9 tane bununla birlikte sayıyorum. Bu ilk trabzanın 1, 2, 3 diye 9 tane ikili trabzan örüyorum. 9 tane ikili trabzanımı ördükten sonra bir kafes yapıyorum. Ve trabzanların sonuna kadar yine geliyorum. Buraya kadar trabzan örüyorum. Zaten 9 trabzan olacak buraya kadar ördüğümde 2 kafesle yan kalpli kutuya geçeceğiz. 2 kafesi örüp 2 kafesi ördükten sonra yandaki kalpli kutucuğa geçerken yine 5 tane trabzanım örüp 4 kafesi öreceğim. 5 trabzan, 4 kafes. 4 kafesi ördükten sonra 3 tane trabzan örmüş oluyorum. Yani bir kafesin içini doldurup bir trabzanla böyle bir üçlü trabzan örüyorum yan yana. Tekrardan 4 kafes öreceğim. 5 tane de ikili trabzan örüp bu sırayı tamamlayacağım. Bu şekilde tamamladıktan sonra bir üste geçtiğimde ise artık 7 trabzan, 2 kafes, 7 trabzan, 2 kafes, 7 trabzanla şuraya kadar tamamlayacağım. 7 trabzan, 2 kafes, 7 trabzan, 2 kafes, 7 trabzan. Şöyle göstereyim. 7 trabzan, 2 kafes, 7 trabzan, 2 kafes, 7 trabzan. Şimdi buraya geldiğimizde ise nasıl tekrar edeceğiz? 3 kafes, 5 trabzan, 3 kafes, 5 trabzan, 3 kafes. Tekrardan bir de üstünde göstereyim. Bakın 3 kafes, 5 trabzan, 3 kafes, 5 trabzan, 3 kafes. Bakın her iki tarafında kalbini oluşturduk. Artık
Son 2 sıradayız. Son 2 sırada yapacağımız işlemimiz ise kafesle başladığımız sırayı kafeste tamamlayacağız. Trabzanla başladığımız sırayı trabzanla. Yani şurası bizim ikisinin ayrım olduğu nokta ya. 2 sıra kafesi buraya örerken 2 sıra trabzanı da buraya öreceğim. Buraya kadar kafes trabzan, dönüşte de trabzan kafes olarak bitireceğim. Başlayayım şimdi hemen birlikte. Şöyle yukarı çıkıyorum. Hiçbir şey yapmadan sadece kafesimi örüyorum. Arada hep bir zincirim var kafesimde, biliyorsunuz zaten. Şöyle göstereyim. Döndürdükten sonra da buraya kadar kafesimi öreceğim. Buradan da trabzanlar örmeye başlayacağım üstüne. Şöyle göstereyim. İşte kafesleri yaptım, trabzanları yaptım. Aynısını tekrarlayacağım. Buraya kadar yine trabzan, buraya kadar da kafes yapıp bu renkle işim bitmiş olacak. Evet, bu şekilde tamamladım. Siz de benim gibi eğer bu dolgu kalbin üstüne boş kalp yapmak istiyorsanız artık ikinci renge geçtiğinizde 2 sıra, şu ilk 2 sırayı dolguyu yaparak bunu artık unutuyoruz. Bu bizim zaten başlangıçta. Motif tekrarlarımızı 12 sırayla yapıyoruz. 12 sırada bir. Bu zemin. Bunu unutun. Şimdi bu 2 tane trabzanlı sırayı bunun üstüne öreceğiz. Ama ben birebir aynı devam etmek istiyorum diyorsanız şayet o zaman da şöyle yapacaksınız. Kafesin üstüne yine 2 sıra kafes daha yaparak yeni bu dolgulu kısma geçeceksiniz. Ama benim gibi göstermek istiyorum şurada. Boşun üstüne dolu, dolunun üstüne boş yapmak isteyenler hemen 2 sıra yeni renkle örüp modeli tam tersi kuracaklar. Yani size burada gösterdiğimin tam tersini, bunu buraya, bunu buraya kurarak devam edeceksiniz. Bunu dilediğiniz tekrarda sırada yapabilirsiniz. Şimdi bu yarn artıla yaptığımda şu bir burada 13 santimdi ya, bakalım cinslerle yaptığımızda ne kadar oluyor görelim. Yine 13 santim oluyor. Aslında çok da fark etmiyor ince ip olmasına rağmen. Bakın 13 santim. Bu iple kullananlar da burada verdiğim ölçüleri dikkate alabilirler diyorum ve bunu kaldırıyorum. Artık bununla bir işimiz kalmadı. Normal modelin üstünden bakarak devam edeceğiz. Neler yapacağımıza. Şimdi ben bunları 4 sıra halinde ördüm. Bakın şöyle biraz daha göstereyim. Koltuk altına kadar ördüm. Ben bunu bu şekilde koltuk altına kadar ördüğümde oluşan ölçüyü size vermek istiyorum. Şöyle söyleyeyim, 49-50 santim şu koltuk altına olan uzunluk. Daha uzun yapmak isteyenler koltuk altına kadar bir kalpli kutu sırası daha örebilirler. Daha kısa yapmak isteyenler de bir sırayı azaltabilirler. Bunu söyleyeyim. Şimdi artık kol ayrımı kısmına geldiğim için ne yapıyorum? Şimdi 2 motifi buradan, motif diyorum artık bu kutulara ben. Buradan ayırıyorum. 2 motifi buradan ayırıyorum. Yani şu ve bu kısım, şu ve bu kısım bizim artık önü ve arkayı ayrı ayrı öreceğimiz kısımlar. Arkadaki 5 tane motifi ayrı öreceğim. Önde 2 taneyi ayrı öreceğim. Buradaki 2'yi, buradaki 2'yi ayrı ayrı. Sonrasında bunun sonuna geldiğimde arkayla birleşeceğim. Bunun sonuna geldiğimde de yine arkayla birleşip kol evi ve yeleğimin önünü oluşturmuş olacağım. İlk olarak önlerden önce arkayı örüp tamamlamak istiyorum. Çünkü önleri örerken son sıralarında arkayla birleşeceğim. Parçayı şöyle çevireyim hemen. Arkada 5 tane 1, 2, 3, 4, 5 tane motifim var benim. 9 tane ile kurduğum için modeli. Hemen ne yapıyorum? Şurasından batıp bakın şu kol altındaki kısım, biraz yaklaşalım. Biraz daha yaklaşalım şöyle. Evet. Şurası benim
2 kere batacağım yer olacak. Hem arkayı örerken oradan başlayacağım hem de önü ördüğümde buraya batacağım. Burada bir ayrım yapacağım. Nasıl yaptığımı göstereceğim ama ondan önce şuradan 1, 2, 3, 4 ve 5'in üstüne sıradaki renklerle şöyle devam etmeyi planlıyorum. Bununla ve üstüne de bununla aynısının tekrarını yapıp 5 kalpli kutuyu 2 sıra daha örüp bu renklerle geleyim. Bakın tekrardan söylüyorum. Eminim anlaşılmıştır ama bakın şimdi buradan başlayacağım. Buraya kadar 5 kutuyu yukarı doğru 2 sıra öreceğim. Önleri yapmadan evvel 2 renkle örüp geliyorum. Arkada ayırdığım beşliği aynı size söylediğim mantıkla üstüne çıkarken şimdi bakın 5 taneyi örerken önde 2 tane bırakmıştım. Her iki tarafta da. Şimdi buradaki başlangıçları ben bunu yukarıya doğru çıkacağım ama şimdi varsayalım ki bunu 2 sıra olarak bitirdim. Bu öne nasıl başlayacağız onu göstermek istiyorum. Şöyle ki tamamlamadan geldim göstermeye. Biraz daha hızlı yol alabilmek için. İlk olarak dikkat etmemiz gereken şey ilk başlarken başladığım yüzü şöyleydi. Hemen döndüreyim. Şu en son mintin olduğu yerde bitmiştim. Tersten şimdi bunu örerken bunun bana ön yüzünün bakması lazım. Şöyle göstereyim. Yani sıralamayı bozmadan devam etmemiz gerekiyor. Bir düz bir ters bir düzde sıraydı. Onun için tersin üstüne düzden örmeye başladım. Bunu hatırlatmak isterim. Şimdi ön taraflara da buradan başlayacağım. Gene bu ters yüzü bana bakarken başlayacağım. Onu söylemek isterim. Yani elimdeki parçanın son sırasının ters olan yüzünü çevirdim. Bunu da hatırlatmak isterim. Şimdi bu tarafa başlarken sağ elini kullananlar lütfen aynı benim söylediğimi dikkate alsın. Sol elini kullananlar ise benim söylediğimin tam tersini yapacak. Sağ tarafı ucundan başlayarak örerek geleceğim ve burada ayırma yapıp bu tarafı ayrıyetten öreceğim. Burayı ise buradan başlayarak gideceğim. Şimdi ilk ayırmayı nasıl yaptığımı ve buraya geldiğimde nasıl ayırdığımı hemen göstermek istiyorum size. Buradan bir dolgu, bir kafes sıra. Bakın burada çünkü dolguda sıra. Düzenimiz bozulmuyor örerken. Şimdi burada da yaparken yine aynı. Şurada arkayı başlarkenki trabzanın üstünde burada bitireceğim. Kafeslerimdeyim. Bir zincirimi çektim. İlk ördüğüm trabzanın bulunduğu trabzanın içine bir daha batıyorum ve buraya son kafesimi örmüş oluyorum ve ne yapıyorum hemen yükselip bir üst sıradaki kafesi örmeye geçiyorum. Bundan sonrasında hiçbir fark yok. Aynen örmeye devam edeceğim. Sadece bu kol altındaki ayrımı nasıl yapıyoruz bu taraftan ve bu taraftan göstermek istedim. Bu burada dursun. Sonra devam edeceğim ben buna. Burada da hemen göstereceğim şimdi. Şurayı şöyle çekeyim. İp alayım ve buradan başlangıcı nasıl yapacağım? Bakınız şimdi. Burası aynı trabzan. Sırada şimdi burada neydi? Trabzanlıyla bitmiş. Sıra kafeste ve sonra trabzanla devam edecek. Ne yapıyorum hemen? Bir ilmeğimi çıkartıp tığın üstüne ipimi alıyorum. Yine aynı trabzanın içine batıp ilk kafesimi öreceğim. Bir taneyi atlıyorum. Buraya gelip ilk kafesimi örüyorum. Bir zincir. Buradan sonrasını zaten siz de artık biliyorsunuz. Sadece nasıl ayırdığımı kol altını her iki tarafta da size göstermek istedim. Burada da. Bu detayı bildikten sonra artık aynen arkayı bu renkle tamamlayıp sıradaki renge geçiyorum. Son rengime geçiyorum. Bunu tamamladıktan sonra bitiriyorum. Sonra önlere gelip bu önleri de devam ediyorum ya. Önlerin son sırasını yaparken arkayla birleşeceğim. Bir tarafını yapayım, diğer tarafı birlikte yapalım. Arkanın son 2 sırasını daha üste doğru ördüm.
5 kalpli kutuyla geçtim. Önleri de tamamladım. Hatta bir tarafı birleştim ama. Şimdi bu kalpli kutunun 12 tane sırasını ördükten sonra bir tane sıra ikili trabzanları boydan boya geçiyorum. Aynı şeyi önde de yapıyorum. Yani 12 sırayı ördükten sonra birleşirken bir trabzan sırasıyla birleşiyorum. Başta da hatırlarsanız zaten modele zincirlerin üstüne bir trabzan, ikili trabzan örerek bir sıra tamamlamıştık. Onun üstüne başlamıştım. Bitirirken de yine trabzan sırasıyla bitiriyorum. Şimdi şöyle hemen önünü döndüreyim. Dediğim gibi bir tarafını birleştirdim. Bu tarafını birleştirdim. Bu tarafı da birlikte birleştireceğiz. Bu tabii ki böyle başta kaldı hemen. Karşılıklı trabzan sıramı örerken burayla birleşeceğim. Ancak bununkisi burada kalmış ve ben buradan birleştirmeye başlamıştım. Bunun için ne yapmam gerekiyor? 53 tane trabzanı buradan saydım. 53.'nün tepesinden ekleyerek başladım. Sonuna kadar geldiğimde ise tamamen karşılıklı eşit olarak birleşmiş oldu. Unutmayın, 2 kutucuk kaldıysa önde 53. Eğer 2 kutuyla ayırmadıysanız önü, ona göre trabzan sayınızı sayıp buradaki trabzandan başlayarak ekleyebilirsiniz. Ya da böyle zor geliyorsa arkayı bitirdiğiniz gibi önü de bitirir. Arkadan sık iğneyle de ya da dikerek de birleştirebilirsiniz. Şöyle geniş, salaş da bir kol evim oldu. İsteyen tabii daha üstlerde de ayırıp kol evini darlaştırabilir. Bu zevke bağlı. Burada benim ayırma yaptığım yeri siz daha yukarılarda da yapabilirsiniz. Ben böyle döküm döküm, salaş, hatta bitişini bile pis bırakmak istiyorum böyle. Pis bitiş diyoruz bu, hani bir toplama yapmadan etraf kol evini de geçmeyi düşünmüyorum. Böyle nasıl anlatayım, bir bikini üstünde salaş salaş dursun, daha bir yazlık ürün gibi düşündüğümden şimdilik böyle bırakmayı planlıyorum. Belki ileride etrafını geçebilirim. Siz de dilerseniz yarım trabzan, sık iğne, ikili trabzan ya da başka bildiğiniz bir kenar süsüyle de, kenar patıyla da geçebilirsiniz. Orası size kalmış. Şimdi burayı buna nasıl birleştireceğimizi göstermek istiyorum. İlk olarak trabzanımı örerek yukarı çıkıyorum. İlk trabzanımı oluşturuyorum ve bunun karşısına tam olarak denk gelen karşı kenardaki ilk trabzanın içinden batacağım ve ilmeğimi oradan kaydırarak geçirip içinden hemen yanındaki trabzanın içine bir ikili trabzan öreceğim. Tekrardan ilmekten çıkacağım. Bu defa hemen yanındaki trabzanın içine batıp ilmeğimi arasından geçireceğim. Tekrar tığın üstüne ip alıp burada ikili trabzanımı örüp karşıda denk geldiği trabzanın, yani 1 2 3. trabzandayız. Onun içinden geçireceğim ilmeğimi. Aynı bu mantıkla bütün kenarı, yani öndeki 2 kutulu, kalp kutulu kenarı arkayla birleştirmiş olacağım. Unutmayın, boydan boya trabzan sırasındayım. Bir sıra trabzanları örerken karşı tarafla da birleşiyorum. Sanırım mantığı anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Biraz daha yaklaşıp da göstereyim. Hemen tığımın üstüne ipimi alıyorum. Geliyorum buraya. Trabzanımı örüp karşıdaki denk geldiği ilmeğin içinden trabzanımı geçiriyorum. Öyleyse bu kenarı arkayla boydan boya birleştirip geliyorum. Omuzdan birleştirdim. Kol evimi oluşturdum. Şöyle etrafını dediğim gibi geçmedim. Yeleğin de etrafını geçmedim. Şimdilik bu şekilde kullanayım. Daha sonra belki fikir değiştirip etrafında bir oynama yapabilirim. Sizler arzu ettiğiniz gibi etrafını geçebilirsiniz. Patını dolanabilirsiniz. Hatta şöyle göstereyim size tüm haline de. Bir miktarda açalım kadrajı. Şöyle renk geçişlerini. Üstümde duruşuna bir bakarsınız. Ölçüyü ona göre ayarlarsınız. Bu
yeleği ben tam açtığım zaman oldukça geniş oldu. Şöyle söyleyeyim, yani 110 santim 112 santim civarı. Boyuna gelecek olursak da hemen size boyunu da vermek istiyorum. Boyumuzda 80 santim geliyor. Güzel bir boy oldu. Bir kare daha da uzun olabilirdi. Siz dediğim gibi lütfen benim üstümde görün. Yapmak istediğiniz ölçülere göre de ayarlayın. Her ipin, kullandığım her rengin ikinci paketini açtım. İkinci paketinden bu kadar kaldı. Bir tek kahverenginin ikinci paketinden bu kadar, hani biraz daha kullandım. Üstüne numarasını unutmayayım diye geçirdim. Bakın şöyle yan yana koyarsam belki farkı görürsünüz. Zeminde çünkü başladığım için bundan biraz daha fazla gitti. Yani her renkten 2 adet yeterli olmakta bu yelek, bu pareo için. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hep kalp istiyordum ya sizden. Size onlarcasını bıraktım şu anda. Hatta şöyle de koyayım, her zamanki gibi beğendinizse şayet. Beğendinizse tabii o da örer dediğiniz eşinizle, dostunuzla paylaşmayı, beğenip yorum yapmayı da unutmazsanız beni mutlu edersiniz. Hala abone değilseniz abone olmanızı hatırlatmak isterim. Bir de hemen videonun altında katıl butonu aktif halde 3 seçeneği var. Belki içinden birisi size uygundur. Siz de katıl aileme dahil olmak istersiniz. Çok yakında büyük sürprizler de katıl ailem için olacak. Özellikle yeni sezona hazırlanmaktayım. Buraya kadar izleyen herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.